Selamlar dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda mutasyon sisteminde neden temiz hat kurmanın hayati olduğunu uygulamalı olarak göstereceğim. Aynı statlar üzerinden ilerleyen ama arka arkaya dizilmiş birbirinden doğan megataryumlarla mutasyon sayacının nasıl çok kısa sürede 20'ye 70 ve üzerine çıktığını göreceksiniz. Tür kirli hatlarla devam edildiğinde doğacak yavruların neden 20'ye 105 gibi kontrolsüz rakamlara ulaştığını soy ağacı ve sayaç üzerinden açıklayacağım. Bu videonun sonunda ise neden iki ayrı hat kurduğumuzu ve temiz sistemle ilerlemenin uzun vadede bosslara hazır dengeli megataryumlar üretmek için tek sağlıklı yol olduğunu netleştireceğiz. Başlıyoruz. Göstermek için açtım. Bakın bu hattı göstermek için açtım. Sayaçlara, statlara kontrol etmeden bunu devam ettirsek, bakın çok güzel renkler ortaya çıkıyor. Renk değil. Yoksa bizim amacımız renk olsa arkadaşlar sayaca falan herhangi bir şeye bakmayız yani. Sadece renge bakarız. Gelen renkleri eleriz. İstediğimiz renk gelince ona göre yolumuza devam ederiz. Ama biz burada stat bakıyoruz. Yani mutasyonu stat için yapıp da arkadaşlar bu sayaçlara dikkat etmezseniz bakın nasıl bir sonuçta karşı karşıya kalabiliyoruz. Mesela ana erkil, baba erkil bunu kullandığınızı varsayalım. 371 geldi ama arkadaşlar mesela bunlara dikkat etmediniz. Varsayalım ki bunun yanına herhangi bir dişi aldınız. Temiz olmasına da dikkat etmediniz arkadaşlar. Bakın yanındaki dişi mesela baba erkil 20'ye 4. 20'ye 4 baba erkil arkadaşlar. 4 tane bunda mutasyon var. 4 tane bunda mutasyon var. Bunlardan doğacak olan yavru arkadaşlar 8 mutasyonlu olacak. Hemen 2-3 turda sayaç nasıl şişiyor? Bakın arkadaşlar bunlardan doğan dişi. Gördünüz mü arkadaşlar bakın. Ana erkil 4, baba erkil 4. Bu şekilde işledi arkadaşlar buraya. Çünkü hem anne tarafında hem baba tarafında 4 tane mutasyon var. Toplam 8 mutasyonlu oldu bu yavru. İleriye doğru nasıl karışıyor arkadaşlar bakın. 8 mutasyon bunda var. 4 mutasyon da bunda var. 12 mutasyon yapıyor arkadaşlar. Bundan doğacak olan yavru 12 mutasyonlu olacak arkadaşlar bakın. Arkada bunu açıyoruz. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? 12 mutasyon buraya yazıldı. 4 mutasyon da buraya yazıldı. Bakın toplam 16 tane mutasyon oldu bunda. Bakın bunun soy ağacına bakıyoruz. Burada da aynı şekilde bakın 8'e 4 gittikçe şişiyor. Bakın 20'ye 16'ya 20'ye 12 oldu hemen. Bir yavru daha doğmuş arkadaşlar. Bakın mesela bunu açalım. Buna da bakalım arkadaşlar. Bakın mesela 20'ye 28 ise 20'yi geçti sayaç. Bu sayaç 20'yi geçti arkadaşlar. Çünkü bu anne tarafındaki toplam mutasyon sayısını gösteriyor arkadaşlar. Bu 28, bu milyona kadar gider arkadaşlar bakın. Ama bu sayaçlarda herhangi bir değişiklik göremeyebilirsiniz. Böyle durum var. Onun için anne hattının temiz olması önemli arkadaşlar. Biz burada stat kontrolü yapıyoruz bakın. Ve bu stat kontrolünü bu sayaçlarla sürdürüyoruz. Eğer burada kontrolü kaçırırsak işlerin nasıl karıştığını buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Biz onun için anne tarafını sürekli 20'ye 0 tutuyoruz. Ya 20'ye 1 oldu ne olacak bir şey olmaz devam edeyim ben dersiniz ama bir bakarsanız bu 20'ye 28 olmuş. 20'ye 30 olmuş. Siz fark etmeden kontrolü kaçırırsınız, zinciri bozarsınız arkadaşlar. Onun için biz burada ne yapıyoruz? Anne hattını 20'ye 0 tutuyoruz. Baba hattından kontrollü ilerliyoruz arkadaşlar. Bundan yavru geldi. Bakın buna bakıyoruz. Buradan devam edecek olsak yine dişi geldi arkadaşlar bakın bu. Gördünüz mü arkadaşlar bakın. 20'ye 35'e 20'ye 35 oldu. Annesi 20'ye 7'ye 20'ye 28 iken bundan doğan yavru arkadaşlar 20'ye 35'e 20'ye 35 oldu. Niye? Bu megataryumlarla bir hat kurduğumuzu varsayarsak bakın erkek olanda 20'ye 7 ve 20'ye 28, dişilerde 20'ye 35, 20'ye 70 gibi durum söz konusu oldu. Ve bunlardan doğan yavruları kontrol ettiğimizde arkadaşlar bakın 20'ye 35'e 20'ye 105 gibi çok kısa sürede uçuk rakamlar ortaya çıkabiliyor ve bu noktadan sonra artık yeni bir mutasyon gelmiyor arkadaşlar. İki tarafı da 20'ye 20 olarak doldurduğumuzda artık başka mutasyon gelmez arkadaşlar. Temiz hat bunun için önemli arkadaşlar. Kontrollü bir şekilde ilerleyebilmemiz gerekiyor bizim bu mutasyonda.
Bunun için anneler sürekli temiz, yani mutasyonsuz oluyor arkadaşlar. Bakın 2 tane hat kurdum ben. Sağlık kısmını buradan götürüyorum. Fiziksel hasar kısmını da buradan götürüyoruz arkadaşlar. İleride biz bu ikisini birleştireceğiz. Fiziksel hasar ve sağlığı birleştireceğiz. Güzel bir Megatherium elde etmiş olacağız ve bunu güzel bir orduya çevirebileceğiz arkadaşlar. Bunu rahat bir şekilde bossları geçebilmek için yapıyoruz. Çünkü bunu evcilleştirme yoluyla elde edemezsiniz. Ancak mutasyon yoluyla elde edebilirsiniz bu fiziksel hasarı. Fiziksel hasarda gideceksek fiziksel hasar gideceğiz arkadaşlar. Eğer sağlıkta gitmek istiyorsak başka bir hat açıp oradan devam edeceğiz bakın. İkisini buradan yürüteyim, ana erkil yürüteyim, baba erkil yürüteyim diye karıştırdığınız zaman arkadaşlar bu telafisi olmayan hatalar yapabilirsiniz burada. Bunun için en sağlıklı yol budur arkadaşlar. Bu yaptığımız en sağlıklı yol budur. Bunları yapmalıyız arkadaşlar. Anne hattı temiz hat olmalı ve mutasyonu baba tarafından ilerletmeliyiz arkadaşlar. 20'ye 20 gibi bir hedef koyabilirsiniz. 20'ye 20 fiziksel hasara geldiği zaman bundan sonra gelecek olan mutasyonluları arkadaşlar diğer statlara dağıtabilirsiniz. Veyahut da 20'ye 10 hedef koyabilirsiniz. 20'ye 10'dan sonra gelecek olan mutasyonları başka statlara dağıtabilirsiniz. Önemli olan ne yaptığımızı bilmek ve bilinçli bir şekilde bu mutasyonu ilerletebilmek önemlidir arkadaşlar. Bizim hedefimiz neydi? Videoya başlarken bu fiziksel hasar hedefliyoruz ve bunu 20'ye 20'ye kadar götüreceğiz demiştik arkadaşlar. Onun için bakın biz burada 20'ye 20'ye kadar baba erkil fiziksel hasar kısmında ilerliyoruz. Bu hedefi burada koruyoruz arkadaşlar. Bu 20'ye 20'den sonra arkadaşlar biz elde edeceğimiz yavruları herhangi bir şekilde kullanabiliriz ama burada mutasyonu bitireceğimiz anlamına gelmez. Megatheriumlar bizim elimizde bir kenarda durabilir. Buna istediğimiz zaman devam edebiliriz. Başka hangi amacımız varsa o amaçla daha sonra devam edebiliriz. Ama burada temelleri sağlam atmamız gerekiyor arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde, sağlıklı bir şekilde ilerlersek hedeflediğimiz statlara ulaşmış olacağız. Aylarca bekleyenler var, 3 ay, 4 ay bekleyenler var ama bir noktada bu hedeflediğimiz statlara mutlaka gelmiş oluruz arkadaşlar. Bu videoda şunu net olarak gördük. Birbirinden doğan dinozorlarla ilerleyen kirli hatlar mutasyon sayacını çok kısa sürede kontrol edilemez hale getiriyor. Bu yüzden biz 2 ayrı hat kuruyoruz. Birini fiziksel hasar, diğerini sağlık için temiz şekilde ilerletiyoruz. Bu sistem sayesinde ileride bu 2 hattı birleştirerek hem yüksek hasara hem de yüksek sağlığa sahip bossları hatça geçebilecek megatheriumlar üretebileceğiz. En sağlıklı ve uzun vadede bozulmayan mutasyon sistemi işte tam olarak bu. Bir sonraki videoda bu hatları nasıl birleştireceğimizi ve boss için nihai hazırlığı nasıl yapacağımızı göstereceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.